Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kat kat ayrılan çıtır çıtır katmer tarifi izleyeceksiniz. Bir şişe maden suyuyla kolay, mayasız katmer nasıl yapılır? Buyurun yapım aşamasını lafı hiç uzatmadan geçelim. Yoğurma kasemizin içine bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Yoğurdun çok koyu tarafından eklemedim. Biraz sulu tarafından ekledim. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir tane yumurtamızın akını hamurumuza, sarısını da üzeri için kenara ayırdım. 1,5 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kullandığım tatlı kaşığı küçük tatlı kaşıklarından. Bir şişe maden suyumu da ekliyorum. Maden suyumuz sade olması gerekiyor. 2 yemek kaşığı elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Benim elimde elma sirkesi vardı, onu kullandım. Bir paket kabartma tozu da ekleyip malzemelerimi güzelce çırpma teliyle karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum malzemelerin üzerine unumu yavaş yavaş ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığınız un marka kalitesine göre değişebileceği için hamurunuzun kıvamına göre un miktarını ayarlayabilirsiniz. Unumu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurdum. Hamurumuz kesinlikle çok sert olmayacak. Yoğurma kasemde yeterince yoğurduktan sonra tezgahımı da çok az unlayarak birkaç dakika özleşene kadar yoğuracağım. Bu aşamayı güzelce yaparsak hamurumuz açarken bizi zorlamamış olacak. Yumuşaklığını görüyorsunuz. Bu kıvamda olana kadar un ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz. Hamurumu 4 eşit parçaya ayırıyorum. Avucumun içinde yuvarlayarak güzelce bezeler yapıyorum. Dilerseniz bu işlemi tezgahta da yuvarlayarak yapabilirsiniz. Hamurlarımızın aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Unlanmış servis tabağına alıp bezelerimin üzerinde çok az unluyorum. Üzerine buzdolap poşeti örtüp kenarda 15 dakika dinlenmeye alacağım ki bezelerimin kolaylıkla rahat açılması için. 15 dakika dinlendirmiş olduğum bezelerimin bir tanesini alıyorum. Gördüğünüz gibi dinlenince bezem çok güzel kıvam almış. Geri kalan bezelerimin de üzerine bu aşamada buzdolap poşetiyle örtüyorum ki üzerine kurumaması ve rahat açılması için. Bezemin altını ve üstünü güzelce unluyorum. İlk aşamalarda biraz bol un dökelim, sonrasında dökmemize gerek kalmayacak. Hamurumun da kıvamı çok güzel olduğu için arkadaşlar kolaylıkla açılabiliyor. Oklava kullanmayı bilmiyorsanız bu hamuru kolaylıkla merdane ile de büyütüp açabilirsiniz. Katmerimizin yufkaları çok ince olmasın arkadaşlar. Börekteki yufka kadar ince açmaya gerek yok. Hamurum çok yumuşak olduğu için ben bu aşamada tekrar un ekliyorum. Yapışmadan açılması için. Hamurumu çok sert de yoğurmadığım için 5-6 defa oklavaya sarmak yeterli geldi. Hemen hamurum kolaylıkla istediğim büyüklüğe geldi arkadaşlar. Hamurum da güzel kıvamlı olduğu için çok fazla unlamadan istediğim büyüklüğe gelene kadar hamurumu açtım. İlk yufkamı açtım. Büyük oklavamı aldım arkadaşlar. Şöyle birazcık oklavamda sallıyorum. Ve kenarda tezgahıma alıyorum. Ve sonrasında üzerine 200 gram eritmiş olduğum tereyağımdan döküyorum. Fırça yardımıyla güzelce her yerinin yağlanmasını sağlıyorum. Katmerimizin tel tel ayrılması için yağlama işlemini bol bol yapmalıyız. Yağın içine sıvı yağ eklemedim arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtiyorum. Sadece 200 gram eritilmiş tereyağı kullandım. İkinci bezemi de tekrar altını üstünü güzelce unlayarak aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Toplamda 4 adet bezemi de aynı şekilde açıp üst üste koyup ara katlarını tereyağla yağlayacağım arkadaşlar.
Son yufkamı da açtım. Ben 4 tane yufkamı açtım arkadaşlar. Sizlere çok fazla uzatıp da sıkmamak adına ara katlarını da yağlayarak son yufkamı da üzerine koyuyorum. Geri kalan tereyağımı da üzerine bolca dökeceğim. Bu arada arkadaşlar, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Son katımı da yağını güzelce döküp fırça yardımıyla her yerini dağıttıktan sonra uç kısmından içeriye bu şekilde kıvırıyoruz. Yufkalarımı kıvırıp büyük rulo yaptım. Bu şekilde biraz elimle inceltip uzatıyorum hamurumu. Biraz elimle inceltip uzattığım hamurumu güzelce bu şekilde kıvırıyorum. Ve sonrasında servis tabağını çok az altını unluyorum hamurumun yapışmaması için. Üzerine buzdolap poşeti örtüp derin dondurucuda 15 dakika bekleteceğim ki arkadaşlar, yağının güzelce donması için. Sizler dilerseniz akşamdan bu şekilde hazırlayıp buzdolabında saklayıp sabah tepsinize alıp şekilleyebilirsiniz. Buzdolabımın derin dondurucusunda 15 dakika bekletmem yeterli geldi. Hemen yağ kolaylıkla dondu. Yağlı kağıdın üzerine hamurumu koyuyorum. Çok az un serpiyorum üzerine. Sonrasında merdanemle biraz bastırıyorum ve sonrasında istediğim büyüklüğe gelene kadar hamurumu açıyorum. Merdanemle güzelce bastırarak açıyorum. Dilerseniz bu işlemi oklavayla da yapabilirsiniz. Hamurum gördüğünüz gibi o kadar güzel kat kat olmuş ki kenarlardan kabarmaya bile başladı, balon gibi. Elimle de birazcık bastırıyorum arkadaşlar. Biraz daha incelip güzel şekil alması için. Katmer hamurumu güzelce açtıktan sonra yağlı kağıtla tepsime aldım. Yine tekrar birazcık merdane ile açıyorum ki tepsimin güzel büyüklüğünde olması için katmerimin. Kenarda ayırmış olduğum bir adet yumurta sarımı da katmer hamurumun üzerine koyuyorum. Fırça yardımıyla her yerinin güzelce dağılımını sağlıyorum yumurtamın. Yumurta sarımı güzelce sürdükten sonra üzerine bu şekilde aparatla çizikler atacağım. Sizler dilerseniz bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Hiç şekil vermenize de gerek yok. Ama ben birazcık üzerine bu şekli vererek daha güzel görünüm almasını sağlayacağım. Ben bu malzemelerden bir tane büyük katmer yaptım. Dilerseniz ruloyu ortadan ikiye kesip 2 adet katmer de yapabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Şeklini vermiş olduğum katmerimi önceden 5 dakika ısıtmış olduğum 180 derece fanlı ayarda hemen pişirmeye fırınıma gönderiyorum. Hamur işlerinizin daha güzel olması için fırını en az 5 dakika önce ısıtmayı unutmayın. Isıttığınız fırında hamur işleriniz daha lezzetli ve güzel sonuçlar elde etmiş olacaksınız. Katmerim fırında kızarana kadar 180 derecede pişireceğim. Sonrasında kızardıktan sonra 170 dereceye alıp içinin de daha güzel pişmesini sağladım. Katmerim benim fırınımda toplamda 50 dakika kadar pişti arkadaşlar. İçinin de güzelce çekip pişmesi için ben süreyi uzattım. Sizlerin tabii ki fırınıza göre bu süre değişebilir. Fırından yeni çıkarttığım için tabii ki şu an çok sıcak ama dokunduğunuz an milföy gibi çıtır çıtır ve kat kat ayrılıyor. Bu güzel tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hemen sizlere sesini de dinletmek istiyorum, çıtır çıtır.
Katmerimizin dışı çıtır, içi de yumuşacık oldu. Gördüğünüz gibi katları sayılan, tel tel ayrılan bir katmer tarifi oldu. Şu an ilk sıcaklığı olduğu için size içi pişmemiş gibi görünmesin. Sonrasında ilk sıcaklığı çıkınca katmer birazcık kendini çekecek. Bu güzel tarifi gönül rahatlığıyla sizlere tavsiye ediyorum. Mutlaka denenmesi gereken çok harika, güzel bir lezzet oldu. Malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz videomu beğenerek kanalıma destek olmayı unutmayın. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.